Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı sincaptan yapacağız. Fındığı da var. Şöyle gözüküyor. Kuyruğu var koskocaman. Çok tatlı bir oyuncak oldu. Gayet ölçüleri de çok büyük. Şöyle göstereyim size hemen. 30 santim boyutunda bir oyuncak oldu arkadaşlar. Eni de şöyle göstereyim. O da 20 santim kadar oldu. Çok güzel oldu bence. Çocukların severek oynayacağı bir oyuncak oldu yine. Ayrıca oturabiliyor. Bu çok güzel bir şey bence. Güzel bir obje olarak da kullanılabilir. Hazırsanız malzemelerine geçelim. Makas kullandım her zamanki gibi. Şöyle örmek için ben 5 milim tığ kullandım. Plastik ve demir iğne kullandım. Bunlar yün iğnesi olarak geçiyor. İkisinin de uç kısımları küt arkadaşlar. Yani ipçinize gittiğinizde yün iğnesi almak istiyorum dediğinizde bunları önerecektir size. Şöyle toplu iğneler kullandım ben. Şöyle çok az koyu kahve bir ip de kullandım. Bu da ağzının şekline ve burnunun şeklini vermek için kullandım. Elinizde hangi ip varsa olur. Ben Alize'nin Cotton Gold ipini kullandım ama elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz bu aşamada. Şöyle göz kullandım ben. Bu oyuncak için elimdeki en büyük gözlerden birini kullandım. 14 milim bu. Vidalı göz olarak geçiyor. Ben bunu bu şekilde set olarak almıştım. Tekli de satılıyor arkadaşlar. Yine yüncünüzde bulabilirsiniz. Elyaf kullandım. Oyuncak elyafı kullanıyorum ben. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Şimdi iplerimize geçelim. Şu ana renk ipimiz arkadaşlar. 2 yumak kullandım bu arada ana renk ipinden. İkinci yumaktan bu kadar kaldı. Yani çok az kaldı. 2 yumak net gidiyor. Çünkü bu beyaz kısmı sonradan diktiğimiz için aslında oyuncağın tamamını kendi ana rengiyle örüyoruz. Hemen onun renk kodunu söyleyeceğim. Sütlü kahve diye düşünüyorum ben bunun rengini. Yine Alize'nin şöyle Veluto diye bir serisi var. Onu kullandım. Kalın bir iptir bu kadife. 199 arkadaşlar benim kullandığım ipin renk kodu. Şöyle açık krem. Şurada fındıkta kullandım bunu da. Bu da aynı şekilde. Onun da renk kodunu söyleyeyim. Şöyle krem kahve gibi bir renk arkadaşlar. Renk kodu 310 bunun da. Pardon ya. Şunun renk kodunu yanlış söyledim. Bunun renk kodu arkadaşlar. Şunun renk kodu. Sütlü kahvenin renk kodu 590. 25, 35, 90. Sondakine bakarak alıyoruz genelde. Yine ben tamamını söyleyeyim de bulamazsanız. Bunun da 310, 140 tamam mı? Bu şekilde. Diğerine geçiyorum. Bir de şöyle krem renk kullandım. Göbek kısmında kullandım. Beyaz krem gibi. Tam beyaz değil arkadaşlar bu. Bunun renk kodu da 299'a 320. Bir de şöyle vişne çürüğü gibi, bordo gibi bir renk kullandım. Burada bir tık koyu çıkıyor ama ışıktan sanırım daha vişnemsi bir rengi var bunun. Yine aynı seriden devam ettim ben. Hepsini aynı kullandım. Bunun da renk kodu 305'e 090. Sondaki renk kodlarına göre alınıyor genelde. Bunlar bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olursanız çok sevinirim. Ne kadar çok destek olursanız ben de o kadar çok oyuncak örmeye devam edeceğim. İstediğiniz bir oyuncak olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de onun tarifini çıkartırım arkadaşlar. Hazırsanız örmeye başlayalım. Arkadaşlar önce kafamızı yapmakla başlayacağız sincapımızın. Şimdi şöyle bir parmağımın etrafında ipimi doladım bir tur. Sihirli halka yapacağım. Şöyle tığımı da içinden geçirdim. Ve bir tane zincir yapıyorum. Bunu saymıyorum. Bundan sonra 6 adet sık iğne yapacağım şimdi. 2, 3, 4, 5. Bu da 6 arkadaşlar. Şimdi bakın sil halkamın şöyle uç kısmı var. Bunu sıkıyorum. Sıkıştırdım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi de tığımın üzerine koydum. Bunu da buradan yürüteceğim arkadaşlar. Bir tane sık ilmek kaydırma yapıyorum burada. Yanına da sık iğne yapıyorum. İpimi yine tığımın üzerine koydum. Birazcık yürüteceğim onu. Bu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici taktım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu an 6 adet sık iğnemiz vardı. Biz bunu 12'ye çıkartacağız arkadaşlar. İkinci sıradayız şu an. İkinci sırayı örüyoruz. Ve 6 defa arttırma yapmış olacağız. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmak ya da trabzan yapıyorsanız ondan 2 tane yapmak arttırma demek olur arkadaşlar. Aynı yere 2 defa battığımızda arttırma yapıyoruz. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum hemen. Bu bizim belirleyici ilmeğimiz arkadaşlar. Bunun yerini kaybetmiyoruz o yüzden. Şimdi bir sık iğne bir arttırma. Yani bir tek bir çift yapacağız. Bir tane tek yapmıştım. İlmek belirleyicimin olduğu yer yeni sıramın. Bir tane çift yaptım. Bir tek yaptım. Bir tane çift yaptım. Bir tek. Bir çift.
Bir tek, bir çift. Toplam 6 tane arttırma yapacağım. Sıra sonunda 18 tane sık iğnem olacak. En sonuncuya da çift batıyorum ve sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine bir tane sık iğne yapıp onu tekrar yerine takıyorum burada. Tamamdır. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Burada yaptım. Şimdi yanına hemen bir tane arttırma yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Aslında 2 sık iğne bir arttırma işlemi yapacağız. 4. sıramızda ama burada altıgen şekil olmasın diye ilk önce bir sık iğne yaptım. Yanına bir tane arttırma yaptım. Onun yanına 2 tane sık iğne yaptım. Sıra sonunda buraya geldiğimde tekrar bir tane sık iğnem boşta kalacak. Normalde arttırma yapıyorduk ya sonunda. Bunda bir tanesi şimdi boşta kalacak. Pardon, kameraya da çarptık. Yaklaştırayım derken. Şimdi 2 tane sık iğnemizi örmüştük. Bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Tekrardan 2 tane sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Sonunda bir tane sık iğnemiz kalana kadar 2 tek, bir çift yapacağız. 2 tek, bir çift şeklinde ilerliyorum. 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıramızın sonuna geldik. Bakın bir tane arttırma yaptım ve sonunda bir tane sık iğnem kaldı. 6 adet arttırmamı bitirdikten sonra bir tane sık iğnem kalıyor. Onu da ördüm arkadaşlar. Ve 5. sıraya başlıyorum burada. İlmek belirleyicimi de tekrar yerine takıyorum. Bir tane sık iğne örüp yeni sıradan. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim. Ördüm şu şekilde 1 2 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 3 tane örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3. 3 tane ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3. Bir tane arttırma yaptım arkadaşlar. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem oluştu. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrar yerine takıyorum bu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tanesi ilmek belirleyicim, bir tanesi de yanına ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. Yanına, arttırmamın yanına 4 adet sık iğne örüp bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma yapacağız. En sonunda 2 tane sık iğnemiz kalacak. 3 4. Bir tane arttıralım. 1 2 3. Bu da 4. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3. Anlayın diye biraz yavaşladım. Bu şekilde bakın şuradan sayabilirsiniz. Şöyle şu ikili gözüküyor. Fazla arttırma yaptığımız yer karıştırırsanız 2 ve 4 ve bir tane aynı yere 2 defa batarak arttırma yapıyorum. Yana geldim, 4 adet sık iğne örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da tamamlayalım. 4 tane daha örmüştük. Bir tane daha arttıralım burada. 2 tane sık iğnemiz var sonda. Onu da ördüm. Şimdi toplam 36 adet sık iğnemiz oldu. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Yerine bir tane sık iğne yaptım ve tekrar taktım. Şimdi bu sırada arttırma eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. 4 tur boyunca 36 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Arttırma eksiltme kesinlikle yapmıyoruz. Arkadaşlar şimdi sıramızın sonuna geldik. 4 tur ördük. 36 tane sık iğnemizi 11. sıraya başlıyoruz. Bir tane sık iğne ördüm. İlmek belirleyicimi yerine takıyorum hemen. Şimdi 10 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Şimdi burada yanak kısmını yapacağız. Yani 3 tane arka arkaya arttırma yapıyorum. 1. Bu birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Bu da üçüncü arttırmam arkadaşlar. 3 tane arka arkaya arttırma yaptım. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrardan 3 tane arka arkaya arttırma yapıyorum. Bu iki yanak arasındaki boşluk, burun boşluğu gibi düşünebilirsiniz. 2 tane daha örüyorum. İki ve üçüncü arttırmamı da yaptım arkadaşlar. Arttırmamız bitti. Ay. 4 tane sık iğnemi ördüm. 3 tane arttırmadan sonra şimdi bir tane daha arttırma yapıyorum. Yanına 4 tane daha sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 3 tane daha arka arkaya arttırma yapacağım. Diğer yanağı. Birinci arttırmayı yaptım. İkinci arttırmayı yaptım. Bu da sonuncu arttırmam. Şimdi 10 tane sık iğnem var. Onları öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yanlış saydım. 9 ve 10. Aynen. 10 tane sık iğnemi de ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sırada 43 tane sık iğnemiz oldu. 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 43 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Arkadaşlar 2 turda ördüm. Bu 2 turu örmemizin sebebi şuradaki yanakları belirginleştirmek. Şimdi ben şöyle gözleri yerleştirdim ama takmadım. Sizle beraber takacağım. Buradan yukarıdan sayıyoruz arkadaşlar. Şu tepeden 10 tane sayacağız. 10 ve 11. sıranın arasına yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıramız. Şurası da 11. sıramız. Tam şu ortadaki çizgiye yapıyorum arkadaşlar. İkisinin arasında da 7 tane sık iğne bıraktım. Şu arttırmalarımız var ya, onlardan hesapladım. Hemen yanına takmışım bunu. Bunu da bir tane ilerisine taktım. 7 olduğu için tam denk gelmiyor. 8 yapmak isterseniz direkt buraya da takabilirsiniz arkadaşlar. Bence böyle iyi duruyor. Arkadan da ortaladı çünkü. Şöyle ortaladığımda gayet iyi duruyor. 12 milim arkadaşlar benim gözlerim. 12, 14, hatta bunlar 14 milim. Eğer siz daha küçük yaptıysanız ona göre daha küçük bir şey kullanın. Göz kullanın. Ben bir de renkli göz kullanıyorum. Ama koyu siyah göz de kullanabilirsiniz tabi. Şöyle ben vidalı göz kullandım arkadaşlar. Kilitleyeceğim şimdi bunları. Buna da aynısını yapacağım. Şimdi vidalı gözlerde çocuklar da oynayacağı için uçlarını yakmak gerekiyor. Şöyle ucunu eritiyorum. Erittikten sonra çakmakla da şöyle bastırıyorum. Aynı işlemi buna da yapacağım. Dikkatli olun. Ördüğümüz kısımları yakmayalım oyunca. Ve bastırıyorum bu şekilde. Tamamdır. Şimdi örmeye devam edebiliriz. Şu anda 14. sıraya başlayacağız arkadaşlar. Eksiltmeleri yapacağız artık. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Ve buraya bir tane sık iğnemi tekrardan yaptım. İlmek belirleyicimi de takıyorum. 10 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve de şurası da 10. Sayalım yine yanlış olmasın. 4, 6, 8, 10. 10 tane sık iğne yaptım. 3 adet eksiltme yapacağım arka arkaya. Arkadaşlar eksiltmelerim oyuncağımın, bakın ilmeğimin 2 tane tarafı var. Bir bu taraf, bir bu taraf. Bu benden taraf olan, bu arka taraf olarak adlandıracağım. Sadece ön kısmını alıyoruz. Yani benden kalan taraftaki kısımlarını alıyorum. 2 ilmeğinde ve ikisinin içinden çıkartıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. 3 defa yapacağım bu işlemi. Çünkü burada yanak kısmında 3 tane eksiltme, arttırma yapmıştık ya. Onları eksiltiyoruz şu anda. Üçüncüyü de yaptım arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yani aslında
Arttırdıklarımızı eksiltiyoruz. 11. de arttırdıklarımızı şu anda eksiltiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm. Tekrardan. Şimdi 3 tane daha eksiltme yapacağım. Şu birinci eksiltmemiz. Bakın buradan aldım. Buradan aldım ve ikisinin içinden çıkartıp tekrar bunun içinden geçirdim. İkinci eksiltmemiz. Üçüncü eksiltmemiz. Bakın şurada bir yanak bombesi oluştu. Bunu yapmaya çalışıyorduk zaten. Gayet bence hoş duruyor şu anda. Şimdi 11 tane sık iğnemiz kaldı. Onları öreceğiz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Diğerinde de yanlış söylemişim bu arada, 10 tane demiştim ama 11 tane oluyor. Onları örelim, diğer sırada görüşelim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine hemen bir tane sık iğnemi yaptım. 2 tane sık iğne öreceğim şimdi. Birinciyi yapmıştım, ikinciyi de yapıyorum. Bir tane daha eksiltme yapacağım burada. 2 sık iğne, 1 eksiltme yapıyorum. Yaptık. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu işlemi de 5 defa tekrarlayacağız. Birinciyi yaptık. 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. İkinciyi yaptık. 1, 2, 3, 4 tane ördük. Bir tane daha eksiltmemizi yaptık. Üçüncüyü yaptık arkadaşlar şu anda. 1, 2, 3, 4. Bir tane eksiltiyorum burada. Dördüncüyü yaptım. 1, 2, 3 ve 4. Sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Eksiltmemi yapıp 2 tane sık iğnem kalmıştı. Onları da örüyorum şimdi. İlmek belirleyicimi çıkarttım. 16. sıraya başladım. Bu sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 15. sırada 30 tane sık iğnemiz oldu. 16'ya başlıyoruz. İlmek belirleyicimi tekrardan yerine takıyorum. 3 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız şimdi. Bu işlemi 6 defa yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Yapıp gelelim sıra sonuna kadar. Arkadaşlar şimdi 17. sıramıza başlayacağız. 16'yı da bitirdik. 24 tane sık iğnemiz kaldı. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Bir tane sık iğnemi yaptım buraya. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Burayı beraber yapalım. Zaten son sıramız oluyor kafada. Bir tane sık iğne yapıyorum. 6 tane eksiltme yapacağız burada. Bir sık iğne, diğer eksiltmeye geçiyorum. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Gözüküyor mu? Bir tane daha eksilttim. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Eksiltip tekrardan bir sık iğne ve sonuncu eksiltmemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi burada artık kapatabiliriz. İlmek belirleyiciyi çıkarttım. Buraya batıyorum ve bunun içinden geçiriyorum. İpimi uzun kesmiyorum çünkü gövdenin ipiyle dikişimizi yapacağız. Kısa kestik. Bu şekilde. Bunu da şöyle kendimize doğru çevirelim. Şurada 1 ve 2 ikinci sık iğneye batıp içinden geçirelim. Ve şurada bir tane sık iğne atlayıp şuradaki bakın tümsek kısım var şurada, şöyle ördüğünüzde daha net anlayacaksınız demek istediğimi. Şurada. Bunun içinden geçiriyorum ve burada pürüzsüz bir geçiş elde etmiş oluyorum. Bu şekilde. Şimdi bunun içini dolduralım arkadaşlar.
Arkadaşlar kafayı doldurma işlemimiz bitti. Bakın şu yanak kısımlarına özellikle ekstra dolum yaptım. Şöyle şuradan baktığınızda belli oluyordur şuradaki tümsek. Böyle göstereyim. Şöyle daha net oluyor. Siz de bu şekilde yapın. Kafamız hazır arkadaşlar. Şimdi kollara başlayabiliriz. En son gövdeyi öreceğim arkadaşlar. Bütün parçaları bir örelim. Sonra da birleştirme aşamasına geçeceğiz zaten. Sihirli halka yapıyorum yine. Bir tane zincirimi çektim. Bunu saymıyorum. İçine de 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6. İlmek belirleyicimi de kapattım. Pardon, sihirli halkamı da kapattım. 2 4 ve 6. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. Buna battım. İpimi de şurada yürütüyorum arkadaşlar. Bir tane kaydırdım. Kapama yaptım yani. İpimi hala yürütüyorum ve yanındakine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen ilmek belirleyicimi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine takıyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Yandakine geçiyorum ve buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yerin içine yapıyorum bu işlemi. Bir tane sık iğne yapıyorum yanına. Onun yerine bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Toplam 3 adet arttırma yaptım. 9 tane sık iğnem oldu. Sıra sonunda ilmek belirleyicimi çıkarttım ve yerine bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi yerine taktım. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapacağım. Pardon. Kafam karıştı. Bir anda bacağa gitti kafam. Şimdi arkadaşlar 9 tane sık iğnemiz var. Arttırma eksiltme yapmadan 9 tane sık iğneyi 7 tur boyunca örüp gelelim. 9. turda öreceğiz. 10. turda da buradan sayarak ilerleyebilirsiniz. 9'da örmüş olmanız gerekiyor. 10. tura geldiğimizde eksiltmelerimizi yapacağız. Örüp gelelim arkadaşlar. 7 tur boyunca 9 tane sık iğneyi örüp geliyoruz. Arkadaşlar 9 sıra ördüm. Yani 9. sırada dahil olmak üzere. Bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buradan saydığınızda da 9 çıkacaktır. Ördük. Şimdi 10. sıraya başlayacağız. Bir tane sık iğnemi yaptım yine. 10. sırada ilmek belirleyicimi taktım. Bir tane eksiltme yapıyorum burada. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme. Bir sık iğne ve sonuncuya da eksiltme yapıyorum. 3 tane eksiltme yapacağım. Sıra sonunda da 6 tane sık iğnem kalacak. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine hemen bir tane kapama yaptım. İpimi birazcık uzun keseceğim. Kolumuz bitti arkadaşlar. Çok aşırı uzun kesmenize de gerek yok. Şu kadar yeterli olacaktır benim için. Bununla dikiş yapacağız. Şimdi içini de dolduralım. Ben şöyle bir tanesini hazırlamıştım daha önceden. Siz de bundan 2 tane yapacaksınız. Verdiğim ölçülerde. İçini dolduracağız. Tamamdır arkadaşlar. Kollarımız da hazır. İkisini aynı oranda yapmaya çalışın. Ölçüler aynı olsun. Doldurma işleminde eşitlenir zaten. Şimdi bacaklarımızı yapalım. Ben şöyle birini yapmıştım zaten daha önce. Şu şekilde olacak. Küçük bir şey zaten çok kolay oluyor. Merak etmeyin. Hemen başlayalım. Bir tane sihirli halka yapıyorum yine. Bir tane zincir yaptığım için 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı yine kapattım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım ve buraya ilmek kaydırma işlemi yaptım. Yanına geldim. Şimdi burada 6 tane arttırma yapacağız. Bir tane sık iğnemi yaptım. Buraya hemen ilmek belirleyicimi takayım. İkinci sırada 6 tane olan sık iğnemizi 12'ye çıkartıyoruz. Hemen buraya da takalım. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Arttırma bu. Toplam 12 tane sık iğnem olacak. Sıramızın sonuna da geldik. Bu şekilde ilmek belirleyicimizi çıkartalım.
Hemen bir tane daha sık iğne yapıp yerine geri takalım. Bu çok önemli. Bunun yerini kaybetmeyin. Yoksa sıranız karışır. 2, 3. İp de koyabilirsiniz oraya. 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane arttırma yapacağım. Burada 3 defa arttırma işlemi yapacağız. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha arttırdım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Sıra sonuna geldiğinde 15 tane sık iğnem oluyor. İlmek belirleyicimi çıkarttım. 3. sırayı bitirdim. 4. sıraya başlıyorum şu anda. 4. sırada arttırma eksiltme yapmadan 15 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Arttırma eksiltme yapmadan 15 tane sık iğnemi ördüm. 4. sıradayım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen yerine bir tane daha sık iğne yapıp yerine taktım. Şimdi bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapacağım. 2, 3. Bir tane eksiltme yapıyorum hemen. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik. 5. sıramızı bitirdik. 12 tane sık iğnemiz oldu. İlmek belirleyici çıkarttım yere. Tekrardan bir tane sık iğne yapıp yerine taktım. Şimdi 2 sık iğne, 1 eksiltme yapacağım. 9 tane sık iğneye düşüreceğim. Şimdi birinciyi örmüştüm. Bu ikinci. Hemen yanına eksiltmemi de yapıyorum. Tekrardan 2 tane sık iğne örüyorum. Ve eksiltiyorum hemen. Sıra sonunda 9 tane sık iğnemin kalması gerekiyor. 3 defa eksiltme yaptım. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda 6 tane 6. sıramızda ördük. 9 tane sık iğnemiz var. İpimizi şöyle hafif uzun bırakıyorum. İçini dolduracağım şimdi. Güzel bir şekilde içini doldurun. Sonra da kapatacağız. Bacaklar da bu kadardı. Eşit yapmaya çalışıyorum. Biraz daha koyacağım. Bu da yeterli olacaktır zaten. Tamam. Şimdi kapatma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi artık çıkartabiliriz. Tekrardan alıyorum ipimi. Şöyle ortalıyorum. Şu karşısında gelene bakın. Şöyle karşılıklı gelene batıyorum. Birinci. Bakın buradan aldığım karşıdan ilmek alacağım. Bu ikinci. Buradan aldım. Karşıdan alıyorum. Üçüncü. Buradan aldım. Karşıdan da aldım. Bu da dördüncü arkadaşlar. Bitti. Bacağımız da hazır. Birazcık uzun kesiyorum ipimi. İçinden geçirdim. 4 tane de kapama işlemi yaptım. Bacaklarımız da hazır arkadaşlar. Şimdi kulakları yapalım arkadaşlar. Şöyle ben bir tanesini yapmıştım. Diğerini sizle beraber yapacağız şimdi. Bunda zincirle başlıyoruz. Önce iç kısmıyla başlıyorum ben. Beyaz kısmıyla. Çünkü kahverengi kısmını kopartmadan dışını yapmaya devam edeceğiz. Birleştireceğiz yani şu şekilde gözükmesi için. Öncelikle burada zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim ve bunu buraya sıkıştırıyorum arkadaşlar. İttirdiğinizde sıkışacaktır zaten. Şöyle. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincirimi çektim. Şuradaki ilk son yaptığım 5. zinciri atlıyorum. Hemen yanına geliyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Onun yanına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Onun yanına da bir sık iğne. Toplam 3 adet sık iğne yaptım. Sonuncu, bakın şurası benim sonuncu zincirimin olduğu yer. Buraya toplam 3 adet yapacağım. Aynı yere. 2 tanesini yaptım. Şimdi tam bakın ikisini buraya yaptım ya. Bir tanesini tam karşısına yapmak istiyorum. İlmeğimin tam karşıdaki kanadına yapacağım. Yani karşıya geçmiş oluyoruz. Bu ipimizi de
Bunun üzerine koyuyoruz arkadaşlar tığımızı. Tığımızda yürütüyoruz. Üçüncüyü de yapmış olduk. Toplam 3 tane yaptık. Şimdi burada kalan 3 tane sık iğnemiz var. Gözüküyor mu? Evet. Bakın 1, 2 ve 3. Zaten gözüküyor. Hemen ona batıyorum. İpimizi yürütmeyi unutmuyoruz. Burası önemli. Çünkü gözükmesini istemeyiz. Birinci. Tekrardan yapıyorum. İkinci. Bakın ipimi hala yürütüyorum arkadaşlar. Sonuna kadar yürüteceğim. Şu üçüncü. İpimi tekrar koydum ve ördüm. Şimdi normalde buradan dönüp devam ederiz. Ama dönmeyeceğiz. Geriye doğru dönüyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. Ve bunu çeviriyorum arkadaşlar. Arka kısmındayım örgüm. Buraya çevirdim. Şimdi burada 3 tane sık iğne öreceğim. Şu zincir çektiğim yerin dibi, şurası yani son yaptığım. Bir tane sık iğnemi ördüm. Yanına bir tane daha 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapacağım yanına. Aynı yere 2 tane batıyorum. Şimdi burada bir tane sık iğne yapacağım şu tepeye. Ve 3 tane zincir çekeceğim. Pardon, 2 tane zincir çekeceğim toplam. 1 2. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere, bakın aynı yere, ilk sık iğne yaptığım yere bir tane sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yanına geldim. Bir tane arttırma yapıyorum. Yandaki ilmekteyim. Kalan 3 tane sık iğneyi öreceğim şimdi sonuna kadar. 2. Bu da üçüncü. Şu anda da toplam 14 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar burada. Burası tamamdır. Bu beyaz olan bitmiş oluyor. İpimizi keseceğiz. Şimdi bunun aynısının kahverengisini yapacağız. Şuradaki ip var ya yürüttüğümüz. Onu da dibinden kesebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yürüttük zaten. Bir problem olmayacaktır. İpimizi lütfen uzun kesmeyelim. Çünkü içeride kalacak zaten. Gözükmeyecek. Şöyle az bir şeye ipimi de kesiyorum. Bundaki fazlalıkları da birazcık kesip bunları da içeriye saklayayım da gözükmesinler. Temiz bir şekilde olsun. Şimdi bu yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kahverengiyi de alıyorum. Kahveyle de yapacağım aynı işlemi. Tekrar tığımın etrafında doladım. Bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Bir tanesini atlayıp 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonuncuya toplam 3 adet sık iğne yapıyorum aynı ilmeğe. İkisini bu tarafa, bir tanesini karşı tarafa yapıp ipimi tekrardan üzerine koyup ilerletiyorum. Burada kalan 3 tane sık iğnem var. Onları da sıra sonuna kadar örüyorum. İpimi ilerletmeye devam ediyorum burada. Sonuncu bu da. Ve ipimi tekrardan bunun üzerine koyup ilerletiyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Böyle tersini çeviriyorum örgümün. Şu şekildeydi. Buradan ilerlemiyoruz. Çeviriyoruz. Arka tarafından ilerleyeceğiz. Şuradaki sık iğnenin tepesine battım. 3 tane sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Biraz hızlı anlatıyorum aynısı olduğu için. Yanına hemen bir tane arttırma yapıyorum. Onun yanına bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yanına bir adet arttırma yapıyorum. Onun yanına da 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Tamamdır. Şimdi bunun aynısını yaptık. Şunu alıyoruz. Şurayı bir keselim arkadaşlar. Şunları da düzeltelim. Çünkü bunun yönü var. Onu göstereceğim şimdi size. Yönünü karıştırırsanız şu görüntüyü elde edemezsiniz. Şu görüntüyü. Daha böyle açık bir görüntü olur. Onu istemiyoruz. Bakın bu aslında örneğimin yaptığım motifin ters kısmı. Burası da düz kısmı. Bunun da şu kısım ters kısmı. Burası düz kısmı. Düz kısmı bana bakacak arkadaşlar. Bunun da ters kısmı bana bakacak. Yani dışarıda kalacak. Birinin tersi, birinin yüzü birbirine bakıyor şu anda. Bunu da içeriye koyacağım şöyle yaparken. Şimdi şöyle aldım. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Buraya geldim. İlmeklerimi örerek ilerleyeceğim burada. Hiçbir şey yapmıyorum bakın.
Kapama işlemi yapacağım sadece. Bunu alacağım. Yapamadım ya. Oldu. Sık iğneyle kapatacağım bunları örerek. Bunu alacağım. Buradan örmeye devam edeceğim. Toplam 7 tane yapacağım. Kaç oldu? 3. Karşılıklı geliyor zaten arkadaşlar. Hiç zorlanmayacaksınız. 4. 5. 6. Kapatmaya geçiyorum bakın sık iğneden. Neyse hepsini sık iğne yapalım şimdi. Kafanız karışmasın. Sık iğneyle örerek kapatacağım. Ama eğer isterseniz şu şekilde kapatma da yaparak devam edebilirsiniz. Bu daha şık duracaktır. Böyle de yapabilirsiniz. Ama daha küçük olur. Onun için örerek devam edelim. Hepsini örüyorum şu anda. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7.'yi şurada kulakta tepecik gibi yapmıştık ya, şurada. Boşluk var, hatta zincir çekmiştik 2 tane. Bunun içinden yapıyorum arkadaşlar. İkisini de karşılıklı geçirip 7.'yi yapıyorum tam tepe noktaya. 3 tane zincir çekiyorum burada. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra kapatma yapacağız. Aynı yere batıp, bakın aynı yerin içine batıyorum ve kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yaptım burada. Şimdi 7 tane sık iğnemizi tekrar örelim yandan. Şu 1, 2, 3, 4, bir de 7 arkadaşlar. Şuradan 7 taneyi de ördüm. 1, 4, 6 ve şu da 7. Toplam 7 tane ördük. Kulağımız bitti arkadaşlar. Dikiş için sadece ip çıkartacağım. Şu şekilde duruyor kulaklarımız. Gayet tatlı oldular. Şimdi çok aşırı uzun olmasın ama birazcık uzun bir ip keselim şuradan. Bunu da bunun içinden geçirelim. Bunu da yine buraya saklayacağız. Kapatma yaparsanız daha kıvrık bir kulak görüntüsü elde edersiniz. Şöyle içe kapalık, biraz daha açık olmaz. Ama büyüklüğü bir tık küçülür. Şu boyutlara falan gelir. Ona göre ayarlayın arkadaşlar. Nasıl yapmak istiyorsanız. Ben sık iğneyle kapattım. Öyle de güzel olacağını düşünüyorum çünkü. Diğer türlü de yapabilirsiniz. Size kalmış. Bitti burası da. Arkadaşlar şimdi göbeğin ortasındaki beyaz kısmı yapıyoruz. Şimdi tekrardan zincirle başlayacağım. Şöyle tığımın etrafına doladım. Bir zincir çektim ve kapattım. Bu kapatma zinciri. Bunu zincir çekerken saymıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. Şimdi bir tanesini atlıyorum, son yaptığımı. 5.'ye batıyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bu da 5 arkadaşlar. 5 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çektim. Örgümü geriye çevirdim. Tersine geçtim yani. Şimdi burada devam edeceğiz. Bu sırada ikinci sıramız oluyor artık burası. Zincir sayarsanız üçüncü, ama ben saymıyorum, ikinci. Hemen dibine batıyorum. Bir tane arttırma yapacağım. Aynı yere 2 tane batıyorum burada. Battım. Bir tane arttırmamı yaptıktan sonra 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, bu da 3. Bir tane kaldı sık iğne sonda. Ona da arttırma işlemini yapıyorum. Alamadım. Sonuncuyu alamadım. Şaka gibi. Ay, aldım. Tekli geliyor. Buraya arttırma yapıyorum şimdi. Tamamdır. Bir tane zincir çektim. Örgümü tekrardan çeviriyorum arkadaşlar. Üçüncü ve 8. turlarım. Arttırma eksiltme yapmadan, bakın her zaman bir zincir çekerek şurada oluşan ilmeklerimizi örüyoruz. 7 tane sık iğnemiz var. Onların hepsini öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan örüp gelelim. 6 tur boyunca her turda, her dönüşte bir tane zincir çekip döneceğiz. Zincirin dibine batacağız.
Toplam 7 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 6 tur ördüm. Şu an 7 tane sık iğnemi bu şekilde gözüküyor. Bir tane zincir çekiyorum burada. Geriye doğru dönüyorum. Şimdi bir tane eksiltme ile başlıyorum bakın. Hemen eksiltmemi buraya yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Şimdi yanına 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrardan sonda kalan 2 tane sık iğnem var. Onları da eksiltiyorum. Bitti. Şimdi bir tane zincir çektim. 5 tane sık iğnemiz kalmıştı. Bunları bir sıra arttırma eksiltme yapmadan örelim. 4 da 5. arkadaşlar. Tamam. Bir tane zincir çektim. Geriye doğru çeviriyorum. Bir tane eksiltme ile başlıyorum yine. 5 taneydi sık iğnem. İlkine eksiltme yaptım. Bir tane sık iğne ördüm. Gözükmüyor muydu? Ve bir tane daha eksiltme yapıyorum burada. Burası da tamam. 3 tane sık iğnem kaldı. Bir zincir çektim. Geriye doğru döndüm. Bu 3 tane sık iğnemi bir sıra örüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu etrafını bütün hepsini öreceğiz. Düzgün durması için. Bu işlemi sık iğnelerle yapacağım. Bakın şimdi şuradaki hemen her sıranın başına batarak öreceğim. Yani aralara yapmayacağım. Sadece sıra başlarına. Mesela bu sıranın başına batacağım. Bir tane sık iğne yapacağım. Şu sıranın başına batacağım. Bir tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde her sıra başına batarak ilerleyeceğiz. Zaten yerleri belli az çok. Her sıranın başına batıyorum. Burayı kesmiyorum arkadaşlar. Siz de görün nerelere battığımı diye. Örüp gelelim demiyorum yani o yüzden. Şimdi şu ipimizi şu alt kısmı örerken yürüteceğiz. Onu da şuradan örüyorum bakın. Denk gelenlerin hepsini, şuradaki alttaki zincirlerimizin hepsini örüyoruz burada bir sıra. Şu köşeyi içten alalım. Şimdi bu tarafa da aynı işlemi yapacağım. Gelen sıralara batıyorum burada da. Tamamdır. Sıramızın sonuna geldik. Şurada bakın ilk burada yaptığımız bir tane sık iğne var. Onun içinden geçirip kapama işlemi yapıyorum. Bu ipimi de birazcık uzun bırakacağım. İsterseniz bunu yapıştırabilirsiniz ama ben dikiş yapacağım arkadaşlar. Daha iyi duracağını düşünüyorum dikişin. Birazcık uzun kesiyorum çünkü etrafından tamamen dikiş yapacağım. Ona göre uygun bir şeyler kestim. Şu ipimi de birazcık kesebilirim buradan yürüttüğüm ipte. Bu şekilde arkadaşlar hafif böyle içe doğru kıvrım olması güzel bir şey, bizim için istediğimiz bir şeydi zaten. Göbek kısmında daha iyi oturacak bu şekilde olması. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi gövdeyi yapıyoruz. Sihirli halka ile başlayacağız. İçine 8 tane sık iğne yapacağım. Bir tane zincir yaptım öncelikle. 1, onu saymıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, biraz çekeyim. Ve sonuncu 8. sık iğnemi de yaptım sihirli halkamın içine. Halkamı kapatıyorum arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve kaydırma işlemimi yapıyorum.
Yanına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve ilmek belirleyicimi buraya da takıyorum. Şimdi 8 tane arttırma yapacağız. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bunu 8 defa tekrarlayacağım. Sıra sonunda 16 tane sık iğnem olacak. Şöyle yapayım, daha da yakın olsun. Rahat görün. Hepsine batıyorum. Şu ipi döndürmedim arkadaşlar. Zaten çok içte kalacağı için sorun olmaz. Tamam, sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yerine takıyorum ilmek belirleyicimi. Şimdi bir sık iğneye bir arttırma yapacağız. Yanına hemen arttırmamı yapıyorum. 24 tane sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Bir tek, bir çift yapıyorum yani. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Üçüncü sıradayım arkadaşlar. Bu sıranın sonunda 24 tane sık iğnem olacak. Şimdi bu sırayı da bitirdik. Dördüncü sıraya başlıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Yerine hemen bir sık iğne yapıp taktım. Şimdi 5. sıradayız. Pardon, 4. sıradayız. 3 bitti. 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım şimdi. 1 2. 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2. Bir arttırma. Bunu 8 defa tekrarlayacağım bu işlemi. 1 2. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bir tane arttırdım. 2. Bu şekilde arkadaşlar, bir tane daha arttırdım. Sıramın sonuna geldim artık. 2 tane, bir tane daha arttırma. Sonuncu arttırmayı yapacağım burada. Ondan sonra arkadaşlar şurayı da öreyim sizin için. Sizle beraber de kalmasın. 1 2 arttıracağım burada. Tamam. Şimdi burada toplamda 32 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Sonuncuyu da yapacağım arkadaşlar. 2 tek, bir çift. Tamamdır. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum burada. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yaptım. Ve 5. sıraya başlıyorum. 7 tane sık iğne öreceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane arttırıyorum burada. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane de arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane arttırıyorum. Tamamdır. 5. sıramızda bitirdik. Şimdi 36 tane sık iğnemiz var. Buraya hemen ilmek belirleyicimizi çıkartıp örüp yerine takalım. Şimdi arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan 6 tur boyunca 36 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Sıra sonunda görüşelim. Arkadaşlar 6 tur ördük geldik. 36 tane sık iğnemizi. Toplam 11. sırayı da bitirdik şu anda. 12. sırayı yapıyoruz. Şimdi burada bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi de yerine hemen takıyorum buraya.
Şimdi 12. sırada 10 tane sık iğne örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. İlmeğin iki tarafı var. Çok net bir şekilde gözüküyor zaten. Şu şekilde iki tane tarafı var. Ben benden tarafta olan yani ön kısmından alıyorum. Arka kısımdaki ilmekleri bırakıyorum arkadaşlar. İki ilmeğimin de ön kısmından alarak ipimi oradan geçiriyorum ve eksiltme yapmış oluyorum. Bu şekilde bir tane. Şimdi 10 sık iğne daha öreceğiz. 10 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Burada 3 tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum. Bir 10 tane daha öreceğim. Tekrardan eksiltme yapacağım. Sıra sonuna gelmiş olacağız. 33 tane sık iğnemiz kalacak 12. sıranın sonunda arkadaşlar. Tane ördüm. Şimdi sonuncu eksiltmemi de yapıyorum sıramın sonunda. Bitti. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bunu her zaman yapıyorum arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi çıkartıp bir tane sık iğne örüp yerine tekrar takıyorum ilmek belirleyicimi. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 33 tane sık iğnemiz var. Onları örüp gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Bir tane sık iğne ördüm. Tekrardan ilmek belirleyicimi taktım. 14. sıradayım arkadaşlar. 9 tane sık iğne öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırada 9 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 3 defa eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne ördüm ve bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Şimdi bir tane daha eksiltme yapacağız. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi tekrar takıyorum arkadaşlar. 15. sıradayız. 8 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonunda 27 tane sık iğnemiz kalacak. 8. sıramı yaptım arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi 7 tane sık iğne örüp bir tane eksiltme yapacağım burada. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir eksiltme şeklinde örüp gelelim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Arkadaşlar 16. sırayı bitirdik. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 17. sırayı öreceğiz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. 20 tane sık iğne kalacak sıra sonunda. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrar çıkartıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıp yerine takıyorum. Bu gövdedeki son sıramız arkadaşlar. 18. sıradayız şu anda. 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2, 3 tane ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum şimdi. Ay, güneş de geldi. Görebiliyor musunuz acaba? 1, 2, 3. 3 tane yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir tane eksiltiyorum. 3 arkadaşlar. Tekrar eksiltmemi yapıyorum burada da. Sıramız bitti. Gövdemiz de bitti. 18 sıra ördük toplam. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım yerine. Hemen bir tane kapama yaptım ve kapattım arkadaşlar. Şimdi ipimi birazcık uzun keseceğim. Çünkü kafayı dikeceğiz. Şöyle biraz uzun bir şekilde ipimi kesiyorum ben. Kafayı dikmek için. Biraz fazla oldu sanırım. Bunun içinden bir geçirelim arkadaşlar ipimizi. Tamamdır. Bu şekilde bu ipimizle de kafayı dikeceğiz. Dursun. İçini de dolduralım arkadaşlar gövdenin.
Tamamdır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeterli. Yine kafayı takarken eğer gerekirse kafanın büyüklüğüne göre tekrar doldururuz. Gövdemiz de bitti.